Charlie Chaplin'in konağındayız. Nasıl buldunuz? Harika, süper. Müthiş bir yer. Torun zannettiğiniz kendi çocuğu. Evet, yine çıplak ayaklardan her zaman olduğu gibi. Hazır mıyız? Bir el İki el böyle. Sevgili dostlar. Bismillahirrahmanirrahim. Son karısı bu. Bunlar da çocukları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu hanımdan 7 çocuk mu? Evet. Sizi kutluyorum. Nasılsınız beyefendi? Aynı zannediyorduk ama aynı bilgiler içinde. Charlie Chaplin'in son eşi, evlendikleri Charlie Chaplin 58 yaşında, hanımı da 18 yaşında. Enteresan bir görüntü oldu. Chaplin'in konağı ve misafirlerimizin meditasyonu. Birazdan anne Charlie Chaplin'in konağını gezeceksin. Neler hissediyorsun? Özel televizyon kanallarında yaklaşık 30 sene. Şöyle bir çak yapalım Charlie Chaplin'e. Sizinle çalışmak büyük zevk veriyor bana. İlginç bir üçlü olduk. Annem, Chaplin ve ben. Gidelim bu deha adamın evini ziyaret edelim. Evet, bugün 3. günümüz. Misafirlerimiz şimdi otobüsümüze biniyorlar. Muhteşem çiftli ikiz villalar yapılmış Roma döneminden ve işte onlar kazılarda çıkartıldı. Fakat şato olayı çok başka. Ve dikkat edin, İstanbul'daki Topkapı Sarayı da aslında bu şato geleneğinin bir benzeri. Aşağı yukarı aynı dönemde yapılmış. Yine tabii İstanbul'dakilerdir, Anadolu Hisarı, Rumeli Hisarı ve Türkiye'nin hemen hemen her ilinde olan kaleler var. Ve bunlar hep aynı geleneğin bir devamı. Dün Hansi Şatosu'nu gezerken geçmiş dönemlerden kalan bir takım ahşap mobilyaları siz de gördünüz. Sandıklar vardı. Bunların bazıları gönderilen hediyeleri taşımak için yapılmış. Bazıları da mobilyalardı. Hatta baktık mobilyalara, ne kadar dedik fonksiyonel. Bir de şimdi Mardin'dekiler çıktı. Mardin'de de çok karmaşık ve birbiriyle bağlantılı yeraltı kentleri olduğu ortaya çıktı. Hatta şöyle, geçen ay Mardin'e gittiğimizde onlardan birini ben de gördüm. İş yerlerinin veya şahıslara ait evlerin altından çıkıyor bunlar. Yalnız Mardin'dekiler çok ilginç. Mesela Kapadokya'ya gidenler bilir. Tavan çok kısadır Kapadokya yeraltı kentlerinde. Böyle eğilerek geçersiniz. Mardin'deki öyle değil. Bayağı yüksek tavanlı. Evet, buraya çok önemli ressamların zaman geldiğini biliyoruz. Güzel güzel resimler hazırladığını biliyoruz. Evet, Jean-Pierre'in de söylediği gibi adeta bir ressamın tablosunun dokunuşlarını görüyor. Bu yol boyunca sürekli üzüm bağlarının sağımızdaki gölü ve dağları görmeye devam edeceğiz. Yastığımın mı? Yastığımı. Ben hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Evet, Charlie Chaplin'in konağına doğru ilerliyoruz. Misafirlerimizle birlikte. Hazır mıyız? Evet, hazırlar. Sesleri geldi. Annesi de tiyatro sanatçısı ama çok fakirler İngiltere'de yaşadıkları dönemde. Annesi aynı zamanda maalesef hem alkolik hem de şizofren. Yani öyle bir ortamda ve baba bunları terk ediyor. Korkunç büyük bir fakirlik, korkunç açlık içinde yaşayan insanlar. Charlie Chaplin işte o açlığı, o üzüntüyü, o sefaleti unutmak için işi şakaya vuran, dans eden, oyunlar uyduran bir çocuk. Ve tabii İngiltere'deki hayatları sefalet içinde geçiyor. Sonrasında yavaş yavaş işte tiyatrolarda rol almaya başlıyor. Kendini gösteriyor ve dikkat ederseniz Charlot karakterini yarattığında bir maske gibi boyamıştır yüzünü. Yani asıl yüzünü göstermek istemez. O yaşadığı travmaları saklamak için bir maske takıyordu. O kadar kötü bir geçmişi var ki zavallının. Sonuç olarak çok yetenekli bir adam. Herhangi bir eğitimi yok. Hiçbir eğitimi yok. Herhalde ilkokul ilk birinci eğitimin 2-3 sınıfını okumuştur. Ama yönetmen, yazar, yapımcı, oyuncu, şarkıcı ve besteci. Filmlerinin müziklerini de kendisi besteliyor. Bu kadar yetenekli bir adam bence mucize, hiçbir eğitim almadan. Charlie Chaplin her şeye rağmen sonrasında çok zengin oldu. Çok da çapkın bir adamdı. Ve en son karısı, yani artık hayatının en son eşi, kendisi 58 yaşındayken karısı 18 yaşında. Hadi canım. Maalesef kendisi 58 yaşındayken 18 yaşında bir kızla evleniyor. O da Amerikalı ünlü yazar Eugene O'Neill'in kızı. Ve o evlilikten de 5-6 tane çocukları oluyor. Onlardan biri de zaten Charlie Chaplin'in kızı Geraldine Chaplin. Çok ünlü bir sinema oyuncusu, hala da hayatta. O da çok ilginç. O hanım da İsviçre'de eğitimini alıyor. Ünlü İspanyol sinema yönetmeni Carlos Saura ile evliydi. Carlos Saura'nın filmlerinde oynamıştır. Yani bunlar aileden profesyonel sanatçı insanlar ama pek çok sanatçının işte derinlerde kalan üzüntüleri var. Charlie Chaplin de o Charlot maskesiyle bunu saklamaya çalışmış bence. Hemen eklem yapayım bu güzel açıklaman. Çok teşekkürler. Müze öncesi harika oldu bu bilgiler. Çok çapkın olduğu
olduğu biliniyor. Aynen Farah'ın söylediği gibi Ernest Hemingway'in de kız arkadaşını elinden aldığı bilinir yazar, Amerikalı yazar Ernest Hemingway'in de kız arkadaşını elinden almış. Herhalde Hemingway ondan intihar etti zavallı. Hayatını o Olabilir. şekilde sona erdirdi üzüntüden. Gidelim bu deha adamın evini ziyaret edelim o zaman. Monsieur, Madame, düşünceniz neler? ça fait un plaisir de travailler avec vous. Sizinle çalışmak büyük zevk veriyor bana. Peki, buyurun o zaman gidelim. Teşekkürler. Evet, otobüsümüzü buraya park ettik. Şimdi Charlie Chaplin'in evine doğru gidiyoruz. Charlie Chaplin'in konağındayız. Vevey şehrindeyiz. Konak burada. Şimdi biletlerimizi alacağız. Misafirlerimiz burada. Saat 10'da açılacak. Hepsi birbirinden güzel güller içinde. Çok güzel değil mi güller? Birazdan biletlerimizi alacağız. Annem hemen Charlie Chaplin'in konağının önünde. Birazdan oraya giriş yapacağız. Güzel güneşli bir yer bulmuş kendisine. Birazdan anne Charlie Chaplin'in konağını gezeceksin. Neler hissediyorsun? Heyecanlı hissediyorum. Değil mi? Değerli bir sanatçı. Onun yaşadığı yeri ziyaret etmek herhalde hoş olsa gerek. Çok güzel bir şey olsa gerek. Evet, Fransız oyuncu Föne burada. Hemen Chaplin'in arkasında Föne'yi görüyoruz. Bizdeki Kemal Sunal gibi diyebiliriz Föne için. Biletlerimizi alıyoruz. Turumuzun biletlerini. Il faudra tous vous réunir, puis on vous fera rentrer par le portail. Bir el Bir el, iki el böyle güzel bir ortamda. Evet, biletini alan arkadaşlarımız hemen şurada ileride bekliyorlar. Son karısı bu. Bunlar da çocukları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane çocuğu olmuş. Sizin torun zannettiğiniz kendi çocuğu. Bir sürü. Kaç tane, 20 tane çocuğu mu var dediniz? Bakın bu kendisi, bu da genç karısı. Arkadakiler çocuklar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Torun zannettiğiniz kendi çocuğu. O genç hanımdan olan mı? Evet. Ya aralarında 30 yaş fark var. Yatak odası var, mutfak var. Evet, misafirlerimiz yukarı doğru çıkıyorlar. Hemen nereden geldik? Buradan geldik. Asırlık ağacın yanından. Chaplin bize hoş geldiniz dedi. Evet, buyurun anneciğim. Evet, annem de misafirlerimiz. Buyurun efendim. Evet, yine çıplak ayaklarla her zaman olduğu gibi devam ediyoruz. Yolumuzda hayranım gerçekten. Bakın torunu değil, çocuğu. Chaplin'in en son çocuğu. Geniş bir aile, çocukları, kızları, oğulları. Bakın. Ayna zannediyorduk ama ayna, ayna değil. Yo, ayna. Ayna gibi görünüyor mu? Ha, değil mi? Çok ilginç ya. Güzel yapmışlar. Evet arkadaşlar, dokununca cam var. Cam var, aynısı orada var. Yani. Aynı fotoğraf. Gerçekten enteresan. Nasılsınız beyefendi? Selamlar. Ay bir de merhaba dermiş falan. Ya hadi bakalım ondan sonra. Bir de merhaba falan dermişiz. Fazla konuyu karıştırmayayım. Sophie Loren'a ait bir mankenimiz oldu. Odaya doğru gidiyoruz. Aa, muhteşem. Yine aynalarla gerçekten derinlik kazandırılmış. Dünyaca ünlü isimlerin olduğu bir bölüm. Makyajsız ve son dönemi. Evet. Arkadaki film burada çekilmiş. Bu banyoda Chaplin bu filmi, gördüğünüz filmi burada çekmiş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Banyodan sonra evet, burada bir odaya geçiyoruz. Birazdan bu bahçeyi gezeceğiz. Evet, zavallı kadın.
Şu anda çalan da Sahne Işıkları filminin müziği kendi bestelediği. Şu duyduğumuz müzik onun bestesi. Evet. Kostüm de filmden bir kostüm. Gerçek kostümü, evet. Filmlerinde kullandığı gerçek kostümü. Evet, Chaplin'in yine son dönemlerine ait. Bakın çocuklarıyla birlikte, Chaplin eşi, genç eşi ve çocuklarıyla birlikte. Son eşi herhalde. Son eşi. Chaplin'in yatağı. Kendi ellerindeki film izleme odası. Chaplin'in ve ailesinin film izleme odası. Misafirlerimiz Chaplin'in bir mumyasıyla samimi pozlar veriyorlar. 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Chaplin ve annem ikisi yan yana film izliyorlar. Bir hal hatır sor istersen anne, nasılsınız diyebilirsin. İlginç bir üçlü olduk. Annem, Chaplin ve ben onun evindeyiz. Misafiriz ve konuklarımız misafirlerimizle birlikte. Müthiş bir yer. Yani Charlie Chaplin gibi bir dehanın, bir üstadın yaşadığı, kullandığı evdeyiz ve bütün kişisel eşyaları burada. Kitapları, koleksiyonları, yaşam alanı, ansiklopedileri ve burada ailecek birlikte film izledikleri salon. Tabii bugünün şartlarında çok ilkel kabul edilebilir. O dönem için güzel bir teknoloji. Eski tip film izleme makinesi. Makaralarda Charlie Chaplin, arkada genç eşi. Charlie Chaplin'in son eşi, evlendiklerinde Charlie Chaplin 58 yaşında, hanımı da 18 yaşında. Bu arkadaki hanım mı? 18 yaşında. Ünlü Amerikan yazarı Eugene O'Neill'in kızı ve 7 çocuk sahibi olmuşlar. Bu hanımdan 7 çocuk mu? Evet. Sizi kutluyorum. Hem oyuncu, hem yönetmen, hem senaryo yazarı, hem yapımcı, hem de besteci. Nereden geldik? Hemen şu aşağıdan geldik. Chaplin aşağıda. Biz de yukarı doğru çıkıyoruz. Fransa'nın Kemal Sunal'ı diyebileceğimiz Föne burada. Chaplin'in arkasında. Komedi oyuncusu. Benim de filmlerini çok sevdiğim, izlediğim bu iki değerli ismini yan yana bu fotoğraf karesine sığdırmışlar. Föne karşıda. Oynadığı film sahnesinden bir kareyle karşımızda. Föne, Fransız oyuncu. Buradan da anlıyoruz ki aynı hareketleri yapmaya çalışmış Chaplin'den aldığı. Bakın aynı göz hareketi hem Föne yapmış Fransız sanatçı. Aynısı Chaplin'de de var. Yani tabii ki doğal olarak Chaplin'den almıştır Föne'de bu hareketi, öyle görünüyor. Şimdi sevgili dostlar, sinema tarihinin iki üstadının arasındayım. Tabii ki mumyalarının. Louis de Funès, Charlie Chaplin yani Charlot karakteri. Louis de Funès 1950'lerin, 60'ların, 70'lerin çok önemli bir komedi oyuncusudur. Ve Türkiye'de de Jandarma filmleriyle bilinir. Ben çocukken onun filmlerini çok severdim. Bütün filmlerini izlemişimdir. Burada da tabii ki Charlot karakteri. Şimdi bu sergi, burada bir sergideyiz biz, bir sinema sergisi. Bu serginin konusu jestler mi, yani yüz ifadeleri mi, yoksa sözler mi? Şimdi bakınız, Charlie Chaplin, Charlot karakterini yarattığında sessiz sinema vardı dünyada. Daha sesli sinema başlamamıştı. Ve oyuncular duygularını, ifadelerini yüzleriyle, beden dilleriyle anlatıyorlardı. Çünkü konuşma yoktu. İşleri çok daha zordu. Çünkü rollerini yüz ifadeleriyle aktarmaları gerekiyordu. Şimdi burada ses mi, jest mi, sözcükler mi yoksa jestler mi diye bir sinema sergisi yapılmış. Ve iki üstad, Louis de Funès'i de çok severiz. Charlie Chaplin'i de çok sevenler vardır. Evet. Yani sinema tarihiyle ilgilenenlerin mutlaka bu müzeye gelmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Chaplin'in bir fabrika işçisi filmi vardır. Modern zamanlar. Değil mi? Modern zamanlar. O da çok güzel bir filmdir. Hayatın, sosyal hayatın bir makine çarkı gibi insanları nasıl tükettiğini anlattığı bir film. Tabii ki sosyal tarafı ağır bir filmdir. Önemli bir filmdir. Yani dünya sinema tarihinin önemli bir filmi. Tam da bahsettiğim film denk geldi. Fabrikada işçi olduğu filmdir bu. Bunlar çok hareketli oyuncular, yani hem dans ediyorlar,
Hem spor yapıyorlar, fiziksel olarak çok aktifler. Evet, şimdi de Charlie Chaplin ve Föne'nin arasında annem. Evet, bir tarafımda Föne, bir tarafımda Charlie Chaplin. Turumuz devam ediyor. Hitler karakterini canlandırıyor. Hitler de dünyayla top oynuyor. Bakın bunu anlatan en önemli filmlerden biri. Bu da aç kaldı. İlk başları işte. Evet. Ayak... Hadi devam edelim. Hoşça kal diyoruz Charlie'ye. İnşallah yine güzel gruplarımızla, misafirlerimizle onu ziyaret edeceğiz. Charlie Chaplin. Şimdilik hoşça kal. Ay canım benim, kibar anneciğim hoşça kal diyor. Heh. Şöyle bir çak yapalım. Charlie Chaplin'e görüşmek üzere. Sedir ağacıymış. Harika asırlık bir ağaç. Bahçede Lübnan sedir ağacı. Chaplin'in malikanesi, son dönemlerini burada çocuklarıyla geçiriyor Chaplin. Bir de bahçeye bakalım. Onun sık sık kullandığı, gezdiği bahçe. Yeni sürgünler vermiş çam ağacı. Şu anda duyduğunuz müziği Chaplin kendisi bestelemiş. Dev bir konak. Bakın manzaraya, tam karlı dağların, görüyor musunuz? Karlı dağların önünde, yakına getireyim. Muhteşem bir manzarası var malikanenin. Önden görünüşü. Ortam o kadar güzel ki artık misafirlerimiz meditasyona başladılar. Kuş seslerinin ortasında vallahi meditasyon yapıyorlar. Harika. Gerçekten ortam çok güzel. Evet anneciğim, Chaplin'in konağının tam önündeyiz. Kim derdi ki geleceğiz buraya birlikte Chaplin'in konağını, bu değerli sanatçının konağını, yaşadığı yeri gezeceğiz. İlginç duygular değil mi? Evet, ben de çok merak ediyordum. Hemen karşıda harika dağlar var, karla kaplı dağlar. Burayı şu anda müze olarak vermiş çocukları. Evet, şöyle göstereyim size tekrar malikanenin genel görüntüsünü. Charlie Chaplin'in evini gezdiniz. Evet, ben çocukken izlediğim siyah beyaz televizyon döneminde izliyordum zaten. Çocukluğumdaki izlediğim kişinin gelip evini görmem mükemmeldi. Yani rüyada gibiyim şu an, kendimi rüyada gibi hissediyorum. Evet, turumuzun en genç misafiri. Neler hissediyorsun tatlım? Vallahi girmeden önce çok merak ediyordum. Heyecan bastı bizi Heyecan da böyle. bastı böyle. Hani önceden de biliyordum Charlie Chaplin'i böyle az. İzletiyordum oğluma. Oğlum bak ben bunu Tabii ki YouTube'dan izletiyordum. Önemli bir oğluma. sinema duayeni, önemli bir isim. İşte kısmet oldu, geldin bu güzel konağı, bahçesiyle, içerisiyle, her şeyle gezdik. Hadi gidelim, yolumuzda daha neler var. Buyurun. Şey alanlar. Evet. Buraya bakın. Vallahi güzel oldu. Gerçekten. Evet, ayrılıyoruz. Bu güzel mekandan ayrılıyoruz. Buyurun. Alayım, otobüsümüz geliyor. Binelim. Buyurun sevgili dostlar. Peki sevgili dostlar, nasıl buldunuz? Harika, süper. Farah'cığım. Şimdi sevgili dostlar, Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun. sevgili dostlar, turumuz çok güzel geçiyor. Harika bir gün. Ve bugünün Jean-Pierre, seni alabilir miyiz bu tarafa? Buyurun. Hayır, öyle bir şey yok. Pardon. Evet Jean-Pierre. bugünün ilk programı Charlie Chaplin Müzesi
Charlie Chaplin'in hayatının son günlerini, son yıllarını yaşadığı İsviçre'deki malikanesi müze haline getirilmiş. Sinema severlerin, sanat severlerin, müzik severlerin mutlaka ziyaret etmesi gereken bir yer, bir kültür merkezi. Ve biz çok büyük keyif aldık çünkü Charlie Chaplin'in eserlerini gördük, filmlerinden kareler gördük. En önemlisi de kişisel eşyalarını, koleksiyonlarını gördük. Çok güzel vakit geçirdik. Sinema severlere, özellikle de sinema öğrencilerine şiddetle tavsiye edilir. Özel televizyon kanallarında yaklaşık 30 sene İngilizce, İspanyolca, Portekizce filmleri Türkçe'ye çevirdim. Dublaj ve altyazı için. Yani 30 sene boyunca benim işim her gün film izlemekti arkadaşlar. Film izlemek ve tercümesini yapmak ama çok yoğun bir iştir. 48 saat hiç uyumadan çeviri yaptığımı bilirim ben pek çok defa. Yayına yetiştirmek için tabii çevirmeniyseniz. O yabancı aktörün, oyuncunun konuştuğu zaman Nasıl buldunuz? harika, süper bir gün. Müthiş bir yer. İlginç bir üçlü olduk. Annem, Chaplin ve ben. Hazır mıyız? Bir el oldu. Bir el, iki el böyle güzel. Sevgili dostlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, yine çıplak ayaklarla her zaman olduğu gibi. Son karısı bu. Bunlar da çocukları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu hanımdan 7 çocuk mu? Evet. Sizi kutluyorum. Nasılsınız beyefendi? Ayna zannediyorduk ama ayna güller içinde. Charlie Chaplin'in son eşi, evlendiklerinde Charlie Chaplin 58 yaşında, hanımı da 18 yaşında. Birazdan anne Charlie Chaplin'in konağını gezeceksin. Neler hissediyorsun? Enteresan bir görüntü oldu. Chaplin'in konağı ve misafirlerimizin meditasyonu. Özel televizyon kanallarında yaklaşık 30 sene. Şöyle bir çak yapalım Charlie Chaplin'e. Sizinle çalışmak büyük zevk veriyor bana. Ticari olarak satılıyor. Bugünkü ölümsüzlük sağlanıyor. Ama şu var, hani görüyorsunuz işte, politikacılar, iş adamları, veya efendim işte, Avrupa ülkelerinin kralları, kraliçeleri yaşları çok